Bugün dünyamızda birçok komplo var ve ana akım kamuoyu tarafından "sen bir komplo teorisyenisin" demeden ele alınamıyor. Veya anlaşılamıyorsa kutuplaşma başlıyor. Komplo terimi, komplo teorisi veya komplo teorisyeninden farklı bir şekilde tanımlanır ve ikisi arasında ayrım yapmak önemlidir. Son 50 yılda erkekler, kadınlar ve toplumsal cinsiyet rolleri söz konusu olduğunda birçok değişiklik meydana geldi. Erkeklerde testosteron ve kadınlarda östrojen gibi erkek ve dişi baskın hormonları etkileyen gıda, diyet ve ilaçlar. Erkekleri dişileştirme ve kadınları erkekleştirme komplosuna kadar çözülmesi gereken birçok katman var. Neden cinsiyetlerde antagonistik hormonal değişiklikler yaratmak istesinler? İşte erkekleri feminenleştiren ve kadınları erilleştiren 15 işaret. Endokrin bozucu kimyasalların gizli tehlikeleri, insanları hasta ve kısır olmaları için nasıl manipüle ettikleri, dünyadaki etkileri gelecek nesiller için geçerli olacaktır. 2. Neden ve bugün erkeklerin tembel, şişman, iktidarsız, daha aptal kısır olmalarına neden olan nedir? Gerçek kadınlarla sekse daha az mı ilgi duyuyorlar ve bunun yerine porno mu arıyorlar? Giriş, erkeklerin neden artık aktif veya formda olmadığını belirterek başlar. 3. Prezervatiflerde bulunan ve erkekleri kısırlaştıran ve iktidarsızlığa neden olan gizli kimyasallar vardır. 4. Hap sadece bir doğum kontrol yöntemi değildir. Sarah Pope'un bir makalesine göre kadın ve erkeklerin sağlığını etkileyebilecek tehlikeli yan etkileri vardır. Kiyojenist, Carl Dirarazzi ve Frank Colton 1951'de sentetik östrojeni icat etti ve daha sonra, 10 yıl sonra insanlar üzerinde herhangi bir test yapılmadan doğum kontrol ilacı olarak kullanılması onaylandı, çünkü bu hayvanların yarısı kanserden ölmesine rağmen hayvan çalışmalarına dayanarak yeterince güvenli görünüyordu. Bir yıl içinde başkaları karaciğer hastalığına yakalanırken, 20 yıl süren birden fazla deney sırasında yüksek dozlarla beslendikten sonra beyinlerinde kan pıhtıları, felç veya kalp krizi ile sonuçlanan diğer şeylerin yanı sıra, Pope. Bu güvenlik verilerinin eksikliğine ek olarak, bazı insanlar olmasına rağmen, etik kaygılar nedeniyle onaylanmadan önce insan testleri yapılmamıştır. Ayrıca doğum kontrolü kadınların hormonlarını yok eder, yanlış erkeği seçmelerine ve yol gösteremeyen kadınsı erkeklere çekici gelmelerine neden olur. 5. Bu kısırlaştırıcı, eşcinsellik kimyasallarının arkasında Rockefellers ve soykırımcı Nazi ve kimyasal savaş şirketleri gibi seçkin öjenistler var. 6. İstatistiksel olarak daha az erkek doğuyor ve erkek fetüsler daha sık düşük yapıyor. 7. Kimyasallar, sperm sayısının %50 civarında düşmesine ve üretilen erkek spermlerinin %75'inin kusurlu olmasına neden oldu. Bu büyük bir düşüş. 8. Monsanto, Bayer tarafından satın alındı, erkekleri kısırlaştıran ve kadınlaştıran bir herbisite sahiptir. 9. Endokrin bozucu kimyasallar kadın ve erkekte eşcinselliğe neden olur ve sonra da yaratır. Bunun aileyi parçalamak ve daha doğrudan nüfus kontrolüne sahip olmak için kasıtlı olduğu bilin ve dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki içme suyunun %94'ü, bir GDO ilaç şirketi tarafından üretilen güçlü bir sterilize edici, eşcinsellik kimyasalı içerir. Ve diğer ülkelerdeki içme sularını siz düşünün artık. 11. Feminizm ve feminist hareket, erkekleri kızdırmak ve kadınlaştırmak için yaratıldı. Şu kadın feministlerin ne kadar zehirli hale geldiğine bakın. 12.
Östrojen taklit eden kimyasallar ve soya gibi GDO gıdalar, meme kanseri ve kadın kısırlığındaki artışın yanı sıra erkeklerde kadınsılaştırma ve erkek göğüsleri yaratmada büyük bir nedendir. Soya aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından en çok finanse edilen sübvansiyonlu ürünlerden biridir. 13. Tamponlar insanoğlunun bildiği en zehirli kimyasal maddeyi içerir. 14. En büyük moda markalarının kıyafetlerinde cinsiyet bükülmesine neden olan ve içme suyumuza karışan kimyasallar var. 15. Dildo erkek penislerini de küçülten kadın üreme kanseri kimyasalları içerir. Bunu hayal edin. Kadınınız yapay penis kullandıktan sonra penisiniz küçülmesi için o kimyasala maruz kalıyor. Bunlar kalsın aklınızda.